Merhabalar, ben sporcu beslenmesi uzmanı Zehra Bora. Sağlıklı, fit, enerjik hayatıma yani benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Allah'ım bütün videolarıma girerken söylediğim çok önemli bir konulardan bahsedeceğim. Kabızlık. Kabızlık birçok kişinin en büyük problemlerinden bir tanesi. Hele de bir de diyete girmişseniz ister istemez bağırsak uzunluğumuzu da göz önünde bulundurduğumuzda, yediğimiz besinlerin kalorisinin de düştüğünü varsaydığımızda, sizin böyle yağlı besinlerden uzaklaştığınızda düşündüğümüzde daha da bağırsak hareketleri azalmaya başlıyor. Bağırsaklarınızda dolmadığı için kabızlık probleminiz daha da artıyor. Bir de kronik olarak kabızlık problemi yaşayan kişiler var. Onlar ilaç da kullansalar, ne yapsalar da bir türlü bu kabızlık probleminden kurtulamıyorlar. Diyetle birlikte gelişen formu var. Bir diğeri ise strese dayalı olan. Stresliyseniz istediğiniz her şeyi yapın, yiyin, için, ilaç kullanın. Bir türlü gerçekten tuvalete çıkamıyorsunuz. Bugünkü videomda sizlere kabızlık hakkında her şeyi anlatıyor olacağım. Başlayalım. Kabızlığın bir diğer adı konstipasyon arkadaşlar. Bağırsak hareketlerinin azalmaya başlamasıyla birlikte kişinin normalden daha az tuvalete çıkıyor olması, haftada 2'ye 3'e düşmesi gibi. Bazı kişiler düzenli olarak, yani yaşamları başladığından bu yana haftada 2-3 çıkıyorlar. Onların rutini bu. Bu kabızlıkla karıştırılmasın. Eğer siz normalde çıktığınızdan daha az çıkmaya başlıyorsanız kabızlık probleminiz başlamaya olabilir. Başlamış olmaya başlayabilir. Başlamış olabilir. Bence bu üçünü de koyalım. Kabızlığa neler neden olmakta? Katı gıdalarla beslenmek, çok stresli olmak, yanlış besleniyor olmak, tuvalet ihtiyacını erteliyor olmak ve bir de gün içerisinde yeteri kadar sıvı tüketmiyor olup neredeyse yağı tamamıyla hayatınızdan çıkartmış olmak. Şimdi eğer kabızlık probleminiz başladıysa, önüne geçmezseniz bir müddet sonra bu kronikleşebilir. Bu yüzden her şeyiyle bütün hayatınızı gözden geçirmenizde fayda var. Genellikle kişiler hemen beslendiği besinlerden dolayı olduğunu düşünüyorlar ama sadece bunun yüzünden değil. Yani sizler yetersiz, dengesiz, düzensiz uyuyorsanız, canınız sıkkınsa, güne kötü başladıysanız, hayatınız zaten yeterince stresliyse, yanlış besleniyorsanız, besine ulaşamıyorsanız, sağlıksız besinlerle tamamıyla besleniyorsanız, yağı tamamıyla hayatınızdan çıkarttıysanız, bazı problemleriniz de mevcutsa bunların hepsi bir araya geldiğinde otomatik olarak ister istemez kabızlık problemiyle baş başa kalıyorsun. Peki ya bazı besinlerin gerçekten böyle %100 sonuç vermese de sizlere yardımcı olacağını biliyor muydunuz? Evet, biliyorsunuz tabii ki. Ben yine de videosunu çekeyim dedim. Bu besinler neler? İlk önce sırada buğday kepeğimiz var. Bir kere gün içerisinde bir sağlıklı kişinin alması gereken diyet lifi 25 gram. Biz buğday kepeğini lif kaynağı olduğu için çok kullanıyoruz. Normalde de beslenmenize dahil edebilirsiniz ama kabızlık problemi yaşıyorsanız muhakkak beslenmenize dahil etmenizde fayda var derim. Buğday kepeği ile ilgili yapılan bazı çalışmalar buğday kepeği tüketimiyle birlikte tuvalete çıkma sayısının arttığı ve dışkı miktarının arttığını göstermiş. Eğer bu aralar kabızlık problemiyle baş etmeye çalışıyorsanız hemen buğday kepeğini beslenmenize dahil edin derim. İkinci sırada su var. Ne dedim? Yeteri kadar sıvı tüketmiyoruz. İster istemez bu da bağırsaklarımızın hareketinin önüne geçmiş oluyor. Gün içerisinde kişi başına değiştiği takdirde düşünürsek, diyorum işte kadınlarda 2, erkeklerde 3 litre gibi suyu tüketmenizde fayda var. En büyük problemlerimizden bir tanesi hava soğuksa su içmiyoruz ve su içmeyi bir türlü hatırlayamıyoruz. Telefonunuza bazı aplikasyonlar yükleyerek sizlere su hatırlatmasını sağlayabilirsiniz. Üçüncü sırada kuru erik bulunmakta. Kabızlık probleminin önüne geçebilmek için bir kere lifli besleniyor olmanız lazım. Kuru eriğin de 100 gramında 6,1 gram lif bulunmak. Kuru erik yiyin diyeceğim. Aman diyeyim 100 gram falan yemeye çalışmayın her gün çünkü kuru meyve ve glisemik indeksi yüksek. Ne yapıyoruz? Beslenmemize yani dengede bir şekilde gün içerisinde olabilir 1-2 tane kuru kara erik ekleyebiliriz. Kuru erikle ilgili yapılan çalışmalarda baktığımda müsil etkisi gibi bir etkisinin olduğu gözlemlenmiş. Hatta yapılmış fareler üzerindeki bir çalışmada kuru erik tüketiminin artırılmasıyla veya kuru eriğin beslenmemize dahil edilmesiyle birlikte dışkılama sayısının arttığı ve hatta
kolon kasılmalarının da arttığı gözlemlenmiş. 4. sırada keten tohumu bulunmakta. 100 gramında 28 gram lif içeren keten tohumu lif içeriği açısından en iyi kaynaklarımızdan bir tanesi. Keten tohumunun incelendiği bir çalışmada günlük olarak 50 gram keten tohumu tüketimiyle bağırsak hareketlerinin haftada %30 oranında arttığı gözlemlenmiş. Hatta keten tohumu yağı da kronik kabızlığın giderilmesi amacıyla kullanılabilmekte. 5. sırada marul ve lahana bulunmakta. Yine bu sebzelerimizde lif içeriği özellikleriyle birlikte bağırsak hareketlerini artıracağından muhakkak sebze porsiyonunuz yerine beslenmenize dahil etmenizi tavsiye ederim. 6. sırada bal kabağı var. Bal gibi tadından yenmez. Eğer kabızlık probleminiz Kasım-Aralık aylarına da denk geldiyse, tam da mevsimi, lif içerdiğinden dolayı sindirim sisteminizi destekleyeceği için bal kabağını beslenmenize dahil etmenizi tavsiye ederim. En güzel formu da tabii ki çorbası, bir de şekersiz tatlısı tabii. 7. sırada göze çarpan probiyotikler ve prebiyotikler var. Beslenmenize bir kere probiyotik besinleri eklemelisiniz. Yeterli olmadığını düşünüyorsanız probiyotik takviyeleri de gıda takviyesi olarak beslenmenizde kullanabilirsiniz. 8. sırada kuru kayısı bulunmakta. Aynı kuru kara erik gibi kuru kayısı da gün kurusu olanı, siyah formunu, güneşte kurutulmuş formunu tercih edersek daha iyi olur. Lif içeriği açısından çok değerli. Ama unutmuyoruz, bu her ikisi de glisemik indeksi yüksek kuru meyveler kilo almanıza yardımcı olabilir. Çünkü bir kabızlık probleminin üstesinden geleceğiz derken 1-2 tane yemek yetmeyebilir. O noktada fazla tüketimle birlikte bel çevresi yağlanmasına neden olabilirsiniz. Aman dikkat diyorum. Kuru kayısıdan nasıl faydalanabilirsiniz? Geceden 1 yemek kaşığı zeytinyağının içerisine kuru kayısınızı koyun. Sabah uyanın. Uyandığınızda ilk önce onu yiyin. Bir büyük bardakta suyunuzu için hem yağ hem kuru kayısı hem su, kabızlık probleminin üstesinden gelmek için güne iyi başlamak açısından kulağa çok mantıklı geliyor. 9. sırada yüksek posalı besinlerden olan kuru incir bulunmakta. Kuru kara erik, kuru incir ve kuru kayısı, üçü çok değerli ve üçünün de şeker oranı maalesef çok yüksek. Bunların arasında en işe yarayanlarından bir tanesi kuru incir tabii ki. Kuru incir sindirim sisteminizi düzenleyerek daha rahat dışkılama sağlıyor. 2016 yılında yapılmış bir çalışmada 8 hafta boyunca kuru incir tüketen ve tüketmeyen kabızlık yaşayan bireyleri karşılaştırmışlar. Tüketmeyen gruba göre tüketen grubun bağırsak hareketlerinin arttığı, daha rahat tuvalete çıkabildikleri ve kabızlığın yan etkilerinin azaldığı gözlemlenmiş. 10. sıramızda yüksek lifli sebzeler bulunmakta. Az önce bir maddede bahsettiğim gibi marul, lahana gibi, brokoli, Brüksel lahanası, ıspanak ve havuç lifli besinlerimizden olduğu için bağırsak hareketlerini artırmaya çok yardımcı. Ne yapıyoruz? Bu besinlerimiz mevsimindeysek beslenmemize dahil ediyor. 11. sırada en dikkat çekici, kabızlığa yardımcı olacak besinlerimizden bir tanesi, sağlıklı beslenmede de muhakkak yer edilmesi gereken zeytinyağı bulunmakta. Az önce kuru kayısıyı geceden zeytinyağında bekletin demiştim. Eğer kuru kayısı tüketmek istemiyorsanız sabah uyandığınızda bir büyük bardak su ile birlikte bir tatlı kaşığı zeytinyağını yutabilirsiniz. Bir şey yutmak zorunda da değilsiniz. Kahvaltınızdaki zeytinin üzerine zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Muhakkak salatalarınıza çiğden bir şekilde zeytinyağınızı ekleyin. Yine yemeklerinizi pişmemiş formuyla yemeğin piştikten sonraki haline birazcık zeytinyağı gezdirirseniz tadından yenmez. 2015 yılında zeytinyağı üzerinde bir çalışma yapılıyor kabız bireyler üzerinde. 4 hafta boyunca beslenmelerine zeytinyağı eklenen grubun 4. haftanın sonunda tuvalete çıkma sayılarının arttığı, daha rahat tuvalete çıkabildikleri gözlemleniyor. Yani ne yapıyoruz? Bundan sonrasında zeytinyağını tüketiyoruz ama miktarına da dikkat ediyoruz. Kalorili olduğunu unutmuyoruz. Biz tam bir baklagil ve tahıl tüketen bir ülkeyiz. Göz önüne aldığımızda bağırsak problemi yaşıyorsanız, eğer kiloda probleminiz yoksa baklagil ve tahılları beslenmenize dahil etmenizde fayda var diyebilirim. Çünkü içerdikleri lif oranları ile birlikte daha rahat tuvalete çıkmanızı sağlıyorlar. Hatta 2019 yılında bir çalışma yapılmış, tüketen ve tüketmeyen bir grup olarak. Tüketmediğinizde kabız olma oranınızın arttığı gözlemlenmiş. Tüketen grubunda daha rahat tuvalete çıkabildiği gözlemlenmiş. Ne yapıyoruz? Tüm bu saydığım besinleri bir anda hepsini bir gün içerisinde tüketmiyoruz.
tüm saydıklarımı genel haftalık beslenme stilinizin içerisine ufak ufak yerleştiriyorsunuz. Stressiz yaşamaya çalışıyorsunuz, suyunuzu içiyorsunuz, bitki çaylarından faydalanıyorsunuz, yeterli güzel uyuyorsunuz, düzenli yaşamaya çalışıyorsunuz, kan şekeri regülasyonunuzu sağlıyorsunuz, pozitifte kalıyorsunuz. Eğer sizler kendinizi iyi hissetmediğinizi düşünürseniz, bu problemi sizi öldüreceğinizi düşünürseniz problem daha da artıyor. Eğer gerçekten beslenmeyle de çözemiyorsanız doktora gitmekte fayda var. Doktor sonrasında ister istemez tabii ki ilaçlar da kullanacaksınız. Bunlar size yardımcı olacaktır. Umarım verdiğim bilgiler de işe yarıyordur. Sizlerin de kabızlık problemi yaşayanınız varsa aranızda, probleminizi hallettiğinizi düşündüğünüz bazı besinler mevcutsa lütfen bu videomun altında benimle paylaşın. Enerjimi bilgimle birleştirdim ve sizlerle paylaşıyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.